Dijital dönüşüm yolculuğunda birinci öncelik bilgiyi herkes için daha erişilebilir kılmaktır. Bunu sağlayan teknolojik çözümlerden veri entegrasyon platformları ve veri analitik platformları kavramlarına teknik detaylara girmeden kısaca bir göz atalım. Kurum içi ve dışı farklı kaynaklardan akan, ilişkilendirilmiş veya bağımsız veri kümelerine merkezi bir arayüzden erişim sağlayan mimari modellere veri entegrasyon platformları deniyor. Birleştirme, işleme, dönüştürme, depolama yaparak iş uygulamalarının ve son kullanıcıların veri tüketim gereksinimlerini karşılamak üzere veriyi kullanıma hazır hale getiren sistemler. Veri entegrasyon platformları kullanıcı yüzünde veri analitik platformlarına bağlanıyor. Veri analitik platformları ise sürükle bırak ile akıllı görselleştirmelerle raporlamayı hızlandıran, istatistiksel öneri, içgörü algoritmaları ve senaryo simülasyonu gibi tekniklerle analitik kabiliyetleri arttıran, sebep-sonuç ilişkilerinin araştırılmasını ve hikaye anlatımını kolaylaştıran yazılımlar. Dinamik bir çalışma tezgahı olarak düşünülebilir. Kullanıcılar Excel, Word gibi bilgi teknolojileri desteği olmadan self-servis, basitçe verileri yapılandırıp çok daha kolay raporlama, analiz ve görselleştirme yapabiliyor bu yazılımlarla. EVAP, veri entegrasyon ve veri analitik platformlarının birleşimiyle oluşan bir mimari yapı. Kritik başarı faktörü de mimari yapının kademeli geçişlerle kurgulanması. Çok büyük entegrasyonlar ile mükemmeli arayarak başlamak, bu projelerde baştan başarısızlığı çağırmak demek. Yürüttüğüm her projede ön analiz aşamasını tamamlarım. İçeriğine proje uygulama videolarında tekrar değineceğim. Bu aşamada şirketin ihtiyaçları, kültür ve kapasitesine uygun analitik platform yol haritası da çıkar. Teknik ekiplerle ve iş birimleriyle bir araya gelip ilk ve takip eden fazlardaki kademeli mimari yapı alternatiflerini ve bu çerçevenin içerisinde kurgularız. Her aşamanın gerçekçi yatırım geri dönüşleri, beklentiler, ölçümlenebilir hedef çıktıları da hazırlanır ve faz bir merit tablosu ile birlikte üst yönetimin onayına sunulur. Mutabakatı ve teyidi istinaden de model tasarımına başlanır. EVAP'ta yatırımın geri dönüşünü iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinci grup platformun geri dönüşü. Yani raporlamaların otomatikleştirilmesi sonucunda merkezi bir yapıda veri tutarlılığı, ortak dil ile fazlalığı ortadan kaldırıp iş tekrarını azaltarak verimlilik artışıyla elde ettiğiniz getiri. Harcanan insan gün maliyetleriyle çok kolay hesaplanabiliyor. İkinci grupsa bu platformun kullanarak alınan karar ve aksiyonlarla sağlanan ek gelirler ve risklerin azaltılmasıyla oluşan potansiyel kazanımlar ki asıl yüksek yatırım geri dönüşü de ve değer önerisi de burada. Birinciye geri dönelim. Klasik multisistem manuel raporlamalardan böyle bir platforma geçtiğimizde 40 bin dolardan başlayıp 100-110 bin dolara kadar çıkan sonuçları aldık. Bunlar orta ölçekli firmalarla tamamladığım projelerimdeki net deneyimlenmiş rakamlardır. Kurum ölçeği ve proje kapsamına göre değişiklik gösterse de ve farklı kaynaklarda oranlar değişse de hepsi veri analitik platformları üzerinden otomatik raporlamalar ile minimum %100'ün üzerinde ROI'yi garantiliyor. Tabii altını çizerek söylemeliyim ki iyi bir proje yönetimi ve doğru kurguyla tasarlanmış bir modelle desteklendiği takdirde. Mimari yapıyı bir veri ve bilgi üretim hattı olarak düşünebiliriz. Kademeli geçişinin temel felsefesi de bilgi üretim ve birleşik veri tüketim kabiliyeti yani veri yönetişim olgunluğu arttıkça kapasitenin arttırılması. Faz bir hat kapasitesi de kültür değişimine odaklı tasarlanıyor. Hem dikey fonksiyonel kullanıma uygun hem de entegre horizon modeliyle fonksiyonlar arası planlama ve karar almaya hizmet edecek şekilde bir self-servis veri analitik platformunu 3-4 ay gibi kısa bir sürede kullanımı açık teslim ediyoruz. Esnek, çevik ama bir o kadar da güçlü bir altyapı ve temel sağlıyor. Üstelik çok da uygun ve platform yatırımını geri dönüşünü garantili bir bütçeyle. Ekranda ekonomik maliyeti ve yaygın kullanımıyla sadece Microsoft ürünleriyle tasarlanmış bir veri analitik platform hattına fikir vermesi açısından örnek olarak paylaştım. Bu tip faz bir mimari yapının kurulumu, go live ve danışmanlık maliyetleri de dahil toplam 45 bin dolarla 65 bin dolar arası toplam bir proje bütçesiyle karşılanabilir.
Faz 2 ve faz 3 aşamaları ise gelişmiş EVAP'a geçiş için tasarlanabilir. Ekosistem paydaşlarını da hatta dahil ederek bilgi ağını genişletmek, network alarm altyapısına geçmek, yapay zeka yazılımlarına bağlamak, dijital ikiz yaratmak gibi daha sofistike teknolojilerle bilgi tüketicilerini çeşitlendirebiliriz. Tabii her kapasite arttırımının bağlantılı bilgi döngüsüne nasıl hizmet edeceği, ek gelir veya risk önleyici getiri hedefleri nedir? Bunlar da çok net olarak tariflenmeli. Ve ikinci videoda bahsettiğim spoil döngüsüyle de ilişkilendirilerek ve hizalanarak. Bu tip gelişmiş modellerde analitikle yaratılan ek gelirler, kazanımlar, ROI'si yani geri dönüşü %300-400'lerden başlayıp çok yüksek oranlara erişebiliyor. Projenin tamamlanmasına takiben birinci faz için konuşuyorum. Yüksek getirinin sağlanacağı ikinci ve üçüncü fazlara geçişi nasıl garantiliyoruz diye haklı bir soru gelebilir aklınıza. Üst yönetimin bu aşamada rolü çok kritik. Geçişi sahiplenmeli ve tetiklemeliler. Ancak deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki eğer bir sonraki adımı uygulanabilir bir yol haritasına ve tabiri caizse doğru bir motivasyon aracına havuca bağlamadığımız sürece çarklar faz 1'de tıkanıp kalıyor. Bunu önlemek için de 2 tane araç öneriyorum üst yönetime. Bunlardan ilki EVAP ile ek gelir ve kazanım yaratan ekiplerin gerçek başarılarını ödüllendiren teşvik ve takdir modelinin devreye alınması. Örnek vereyim, pazarlama faaliyetlerinde satış artış getirisi 1'e 4 idi, EVAP'la yaptığımız çalışmada 1'e 8'e çıktı. Teslimat sürelerinde sapma kök sebep analizi yaptık, depo doluluk oranlarını tespit ettik, bundan kaynaklanan 4 saat gün gecikmeyi iyileştirdik. A ürün grubunda simülasyon ve analizler yaptık, stok gün sayısını servis seviyesini etkilemeden 2 gün azalttık. XX pozitif gelir artışı sağladı. YY ekiplerine ZZ paketleriyle ödüllendirdik gibi. Bu hikayeleri yayınlamaya başladıkça ekiplerden çok daha hızlı geri dönüşler almaya başlıyorsunuz ve sahiplenme ciddi anlamda artıp geçişlerde ivme kazanıyor. Sürekliliğin sağlanması için önerdiğim ikinci destek aracı ise gelişimin izlenmesi. Yıl içerisinde 3-4 günlük hızlı ama etkin sonuç alınan sistematik ziyaret ve görüşmeler ile üst yönetime gelişim raporları da sunabiliyorum. Aşağıdaki linklerde veri entegrasyon, veri analitik platformları, yapay zeka platform yazılımları hakkında kullanıcı odaklı bilgi veren birkaç link paylaştım. Bir sonraki videoda analitik ve analiz kavramlarına değineceğim. Görüşmek üzere.